Begüm İntepeler ben. Bir Gençlik Derneği'ni 14 Mart 2014 yılında kurduk. Yaklaşık 8 yıldır gençlik çalışmaları yürütüyoruz. Gençlik hakları ve sorunlarını temel alan bir organizasyonuz. Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda Erasmus Plus projelerine yoğunluklu olarak proje yazıyoruz, yürütüyoruz, uyguluyoruz, yurt dışında ortaklıklar kuruyoruz. Bununla birlikte yerelde de gençlerin kapasitelerini güçlendirmek ya da yereldeki gençlik organizasyonlarının yine kapasitelerini güçlendirmek üzere çeşitli projeler ve faaliyetler yürütüyoruz. Gençlerin ve gençlik organizasyonlarının güçlenmesi, nitelikli hale gelmesi bizim için çok kıymetli. Çünkü biz de bu yolda ilerleme ve ivme kat ettiğimize inanıyoruz. Bunu birlikte daha güçlü hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Projemiz 2020 yılının Ocak ayında başladı ve 2021 yılının Temmuz ayında sona erdi. Hak temelli ve kapsayıcı gençlik çalışmaları için gençlik organizasyonlarının güçlendirilmesi uzun bir ismi var. Biz buna kısaca Yerel Gençlik Dernekleri Ağı diyoruz. Bu projeyle gençlik alanında çalışan gençlik örgütlerinin gençlik çalışanlarını destekledik. Hak temelli çalışmalarda kapasitelerini arttırmalarını sağlamak üzere bir kurgu geliştirdik. Hak temelli çalışmalar konusunda güçlendirerek onların daha kapsayıcı olmalarını sağlamak ve birbirleriyle olan işbirliğini arttırmaya amaçladık. Projemiz kapsamında arama konferansları, danışma kurulu toplantıları, saha çalışmaları gerçekleştirdik. Gençlik ağı için online bir platform kurulumu yaptık ve sonrasında güçlendirici eğitim faaliyetleri düzenledik. Projeye ilk başladığımızda hemen sahaya indik ve gençlik çalışanlarının hak temelli çalışma algısını ölçmek üzere bir anket hazırladık. Anket çalışmasının hemen arkasından arama konferansları düzenledik ve bir açık çağrıya çıktık. Toplamda 146 gençlik örgütü başvurdu. Online görüşmeler sonucunda 60 gençlik örgütü ve temsilcileri belirlendi. Bu temsilcilerle birlikte bir araya gelerek gençlik çalışması nasıl yapılır, gençlik çalışanları kimdir, alandaki sorular nelerdir, kurulacak olan ağın çalışma usulü ve esasları nelerdir gibi sorular üzerine konuştuk. 3 alanda eğitim düzenledik. Bunlardan ilki insan hakları, ikincisi ayrımcılıkla mücadele, üçüncüsü de gençlik hakları üzerine oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen toplamda 40 gençlik çalışanına bu eğitimlerle hak temelli alanda katkı sağlamış olduk. Bu sayede eğitimlerle çalıştıkları gençlik örgütlerinin hak temelli alanda kapasitelerini arttırmalarına destek olduk. Proje planlama aşamasında görüşlerine başvuracağımız gençlik alanında uzman 6 danışma kurulu üyesi belirledik. Yine açık çağrıya çıktığımız bu danışma kurulu için onlarca başvuru aldık. Yaptığımız görüşmeler sayesinde belirlediğimiz danışma kurulu üyelerimizle düzenli eğitimler ve faaliyetler gerçekleştirdik. Danışma kurulunun projenin işleyişi ve gelişimi açısından büyük katkıların olduğunu gördük. Alana yönelik gençlik çalışmalarını bir noktada buluşturmak için dijital bir platform oluşturmuştuk. Şu an gençlikdernekleri.org web sitemiz aktif halde gençlik çalışanları ve gençlik örgütleri tarafından kullanıma açıldı. Projemizin hedef kitlesi gençlik kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan gençlik çalışanlarıdır. Bir etki hedefi planı oluşturduk. Bir anket çalışması gerçekleştirmiştik. Anketin sonuç raporu oluşturuldu ve halka açık bir şekilde yayınlandı. Yine her eğitimlerimizde gerek anonim olarak topladığımız geri bildirimler, gerek eğitim içerikleri olsun birer eğitim raporu oluşturuldu ve bunlar da yine kamuya açık bir şekilde yayınlandı. Sosyal etki ölçümleme kapsamında A üyesi eğitim alan kuruluşlarla çevrim içi birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Orada da kuruluşların birbirleriyle etkileşim haline girdiklerini ve bazıları arasında da işbirliği oluştuğunu öğrendik. Projemizin sürdürülebilirliği açısından Hrant Dink Vakfı hibe programıyla başladığımız bu yolculuğa farklı hibe programlarıyla devam etmeyi planlamıştık. Şu anda da Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyaloğu 6. dönem hibe programıyla destekliyoruz zaten. Bu proje kapsamında da gençlik kuruluşlarına ve gençlik çalışanlarına dolayısıyla eğitimler veriliyor olacak. Gençlikdernekleri.org aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Buradan da farklı kaynaklar ve yine A üyesi kuruluşların gerçekleştirdiği faaliyetlerin ilanları, duyuruları yayınlanıyor oluyor. Bu üye kuruluşların farklı etkinlikler ve farklı projelere diğerlerini dahil etmesiyle ve ağı da desteklemesiyle sürdürülebilir bir program, plan oluşturulmuş oluyor.